yanlış olan işlerden bir tanesi de Graves dediğimiz hipertiroidi ile Hashimoto dediğimiz bağışıklık sisteminin her zaman bilinen kendi dokularına saldırmasından oluşan hastalığın nedenlerini bilmek, tedavilerini ona göre yapmak gerekir. İyot alırsanız Hashimoto alırsınız. İyot alırsanız Graves olursunuz. Bu tamamen yanlış bir düşünce. Çünkü iyot bu hastalıkları yapmaz. İyodun Graves ve Hashimoto dediğimiz hipertiroidi ve hipotiroidi ile birlikte senkronize devam eden hastalıklarını tarif etmeden önce bağışıklık sisteminin nasıl oluyor da hangi nedenlerle tiroid dokularına ne şekilde saldırdığını da öğrenmemiz lazım. Bağışıklık sistemimiz çeşitli viral enfeksiyonlarla, ağır streslerle, bakteriyel enfeksiyonlarla ya da bilmediğimiz kimyasal kozmetiklerle ya da nörotoksinlerle aktive olmak suretiyle bağışıklık sistemi tiroid hücrelerinin içerisinde ben sana ait hücreyim, bana saldırma diyen o küçücük sinyalleri tanımıyor, tanımaz. Tanımadığı zaman bu bana ait bir doku değil diyerek özellikle aktive edilmiş immün sistem, bağışıklık sisteminin bu dokulara yabancı doku muamelesi yaparak saldırdığını görürsünüz. Bu saldırı Hashimoto'da şu şekilde olur. Tamamen dokunun içerisine girer, dokuyu parçalar, dokuyu parçalarken açığa çıkan tiroid hormonları fazlalığı kanda ilk etapta bir anda T3, T4 hormonlarının yükselmesine ve bu hormonların yükselmesi nedeniyle başlangıçta bir hipertiroidi atağının oluşmasına sebep olur. Bu atak aşağı yukarı 2-3 hafta düşer. Eğer siz Hashimoto olduğunu, bunun bir bağışıklık sistemi hastalığı olduğunu bilmezseniz, gerekli önlemleri almazsanız, bu atak devam ettikçe tiroid hücreleri yavaş yavaş ölür, skleroze olur ve olmaya başladığında bir süre sonra artık T3, T4 hormonu üretemeyeceği için Hashimoto'da hastalar bir süre sonra hipotiroidiye girmeye başlar. Ama Graves dediğimiz gene bağışıklık sisteminin saldırılarıyla oluşan dokuların içerisine hipofizden gelen TSH hormonunun uyarılarını dikkate almayarak durmadan onu tanımadan tiroid üretmesiyle, tiroksin hormonlarını üretmesiyle Graves'te durmadan bir hipertiroidi sistemi vardır. Yani burada geriye dönüşler ve hipotiroidiler ve tiroid dokusunun harabiyeti söz konusu değildir. Ve bu artık bir hipertiroidi dediğimiz şiddetli zayıflama, kalpte aşırı çarpıntılar, sistemde işte beyinde bulanıklıklar, saç dökülmeleri, titremeler, terlemelerle devam eden son derece ileriye doğru giderse de toksik bir tabloya hastayı sokacak olan ciddi bir eylemdir. Burada yapılacak işler hekim tarafından bilinirse de size kısaca basitçe bağışıklık sistemini baskılayabilmek için kortizon türevi ilaçlar ve tiroid, hipertiroidde kullanılan iki çeşit ilaç kullanılır. Bunlardan bir tanesi metimazol dediğimiz ilaç grupları, diğeri de propotiourasil dediğimiz ilaç gruplarıdır. Bunların isimleri herkes tarafından gayet iyi bilinir. Bu iki ilaç da tiroid hücresinde daha önce bahsettiğimiz TPO dediğimiz tiroksin peroksidaz hormonunu baskı altına alarak imalatın tiroid hormonunda durdurulmasını sağlamaya çalışır. Ama bu bir süreçtir. Dolayısıyla kanınızdaki T3, T4 hormonları bu imalatın durdurulması evet durdurulur ama eskiden üretilmiş olanlara bunlar engel olamaz. İkinci grup olarak söylediğimiz propotiourasil grubu ilaçlar diğerinden farklı olarak aynı zamanda kanda T4'ün T3'e dönüşmesini de inhibe eder. Böylece akut hipertiroidi krizlerinde ilk kullanacağımız grup bu olmalıdır. Devamında diğeri de kullanılabilir. Bütün bunları öğrendikten sonra bu saldırıyla birlikte
bağışıklık sisteminin saldırısıyla birlikte önce Hashimoto'yu inceleyelim. Hashimoto'da bu saldırıyla beraber parçalanan tiroid hücreleri kana yüksek miktarda tiroid hormonlarının salgılanmasına sebep olduğunda İlk önce acaba bu hipertiroidi midir diye düşünebilirsiniz. Gerekli tetkikleri yaptığınızda bunun Hashimoto olabileceğini, çünkü anti-TPO dediğimiz bir antikorun varlığını araştırdığınızda bu Hashimoto ile ilgili olduğu düşüncesini sizde oluşturur. Böyle oluştuğu zaman ilk etapta hemen antitiroid, yani tiroidleri fonksiyona eden, tiroid fonksiyonları baskılayan ilaçlar yerine kortizon türevi bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar, aynı zamanda kalp atım hızını yavaşlatabilmek için kullandığımız ilaçlar ve diğer sedatif ve sakinleştiricilerle birlikte gerekirse antitiroid ilaçları da kısmen ilave ederek ilk 1-2 ayı geçirirsiniz. Sürekli takipte kalmaları icap eder. Sürekli kontrolde olmaları icap eder. Bağışıklık sisteminin parçalayıcı etkilerinden kurtulduktan sonra, yani insanların ağır stresleri, uzun perhisleri, viral enfeksiyonları, mikrobik enfeksiyonları gibi nedenleri de ortadan kaldırdığınızda bağışıklık sistemi saldırısı durursa sistem yavaş yavaş normale dönmeye başlar. Artık siz normal tiroidleri çalışan ama her zaman bir Hashimoto geçirme riski olan bir hastasınızdır. Bu yüzden bu salınımları Hashimoto'da dikkatli ve sürekli olarak takip etmek icap eder. Çünkü eğer tiroid dokusu tamamene yakın ya da büyük miktarda parçalanırsa bu sefer tiroid hormonunuz olmayacağı için dışarıdan tiroid hormonlarını almak zorunda kalırsınız Hashimoto'da. Ama Graves farklı. Graves'te ise hipertiroidi sürekli vardır. Kandaki tiroid hormonlarının yüksekliği süreklidir. Böyle olduğu zaman bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlarla birlikte ilk etapta propiotirosil dediğimiz ilaçları yüksek miktarda kullanarak ve kalp atım hızını kontrol altına almak suretiyle hipertiroidi ataklarını önlemeye çalışırsınız. Eğer bütün bunlara rağmen hala bunları önleyemiyor iseniz ve goiter dediğimiz tiroidin tamamen büyümesi söz konusu ise riskli bile olsa ameliyat etmek zorundasınız. Ameliyattan önce de yüksek iyot vermek suretiyle tiroid dokusunun içerisindeki kılcal damarların küçülmesine ve tiroidin kanlanmasına engel olmaya çalışır ve operasyonunuzu ondan sonra yaparsınız. Bu nedenle salt iyot almak sizde bağışıklık sisteminizi devreye sokarak sizi goiter hastası yapmaz. Sizi Hashimoto yapmaz. Sizi Graves yapmaz. Bu farklı nedenlerle olur. Tekrar söylüyorum. Uzun süren açlıklar, virüs enfeksiyonları, ağır stresler, ağır problemler, nörotoksik dışarıdan alınmış ilaçlar sizin bağışıklık sisteminizin burada tiroide ama başka değerlerle de başka hastalıklara, başka organlara saldırmasına ve onları kendisinden tanımamasına neden olur. Bu nedenle bağışıklık sistemi üzerinde fazla destekler, fazla oynamalar, ağır stresler, ağır problemler, yaşanmış olan uzun diyetler, uzun açlıklar dikkat edilmesi gereken meseledir. Bugün tiroidinize olan, yarın böbreklerinize olur, öbür gün karaciğerinize olur, diğer günlerde akciğerlerinize olur. Bu nedenle bağışıklık sisteminize dikkat ederken tiroid meselesindeki ayırtları iyi yapabilmek için mutlak surette iyi bir hekime, iyi bir cerraha mutlak surette başvurmanızı öneririm. Hepinize sevgiler sunar, YouTube kanalıma beklerim.